Merhaba kıymetli seyircilerim, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Balık sezonundayız. Balık sezonunda balıklı tarifler de inşallah elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Palamut için tam zamanı. Palamutlu güzel bir tarifim olacak. Tavada pişireceğim şöyle. Tavada olur, tencerede olur. Eldeki ve evdeki imkanlarınız neyse onunla hazırlayabilirsiniz. Bir tane palamutum var. 3 tane soğan, 2 diş sarımsak, 2 tane patates, 2 yeşil biber, 1 tane büyük boy domates, 1 limon, 1 tutam maydanoz, 2 çorba kaşığı tereyağı, 2 tane defne yaprağı, tuz, tane karabiber, zeytinyağı, biraz da suyla tavada ağırdan sevgiyle pişiyor balıklı tarifimiz. Palamut balığımızı dilimlere böldük kıymetli seyircilerim. Gayet de güzel oldular. Ama zor olur derseniz siz balıkçıdan alırken güzel dilimletirseniz işinizi kolaylaştırmış olur. Şimdi 3 tane soğanı piyaz olarak doğruyorum. Tavada pişireceğiz. Tavada pişirebilirsiniz. Fırında, tencerede, Allah ne verirse. İmkanlarınız neye müsaitse hepsinden yararlanabilirsiniz. Şimdi 3 tane soğan doğrandı. Hemen soğanları şuradaki tavanın içine alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Tam zamanı, palamut mevsimi. Palamut balığı ve tüm balıklar için geçerli. Balıklar yağlandığı zaman güzel lezzetli olur. Evet, 3 soğanı doğradım. Hemen şimdi buranın üzerine de ince ve halka kesilmiş patatesler kesiyorum. Patatesleri de doğrayacağım ve dizeceğim oraya. Dizdikten sonra patates, soğan, balık, biber, tereyağı, domates sırasıyla hepsi geliyor. Domatesi incecik doğrayalım. Böyle güzelce ince doğranmış olursa lezzetli olur. Şimdi piyaz, soğan, üzerine patates. Patatesten sonra hafiften bir domates veriyorum burada. Çok az bir şey. Buraya da lezzetlenmesi lazım. Ondan dolayı söyleyeyim. Hafif de biber burada. Tamam. Bakın çok renkli oldu. Gayet de güzel oldu. Kıymetli seyircilerim. Şimdi hemen palamut balıklarımızı bir tane palamuttan hazırlıyorum. Kişi sayısına göre miktarı artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz kıymetli seyircilerim. Şimdi büyük boy bir palamut olursa burası 3 ya da 4 kişiye yetebilir ya da 2 kişiye de yetebilir. Kişi sayısına göre, duruma göre değişkenlik gösterir. Evet, palamutlar gayet güzel oldu. Üzerine dizdik. Şimdi buradan sonra lezzetlendirme bölümüne doğru ilerliyoruz. Ve şimdi domates zeminde de vardı. Üste de gelsin. Sevgiyle geliyor. Bakın görüyor musunuz? Renkliliğe bakın. Buranın üzerine hemen biberler geliyor. Vay, bir tava dolusu palamut balığı tarifi Oktay Usta'dan sizler için geliyor. Şuradaki domatesin suyu özellikle lezzet katar. Orayı kaçırmayalım. Onu da verelim üzerine. Hemen buranın üstüne 2 diş de sarımsak. Güzel, sarımsağı da verdim. Tamam. Şimdi sarımsak üstte. Ondan sonra 2 tane defne yaprağı şöyle yanlara doğru, içeri doğru gömülsün. Buranın üzerine hemen tereyağı parçaları. Ver aşçım. Tamam, bunu da verdik. Güzel oldu. Şimdi sevgili seyircilerim, böyle detaylı bir şekilde ilerliyoruz. Tuzunu veriyorum. Herkes damak tadına göre tuzun miktarını ayarlasın lütfen. Birazcık pul biber şöyle hafiften. Çok acı olmasın ama. Tatlı bir acı böyle. Kırılmış karabiber çok önemlidir. Karabiber müthiş bir lezzet katar. Değirmenden karabiberimizi de kırdık. Ondan sonra buraya hemen şöyle kabuğu soyulmuş limon dilimi. Karabiber bayağı bir boğazımı yaktı ama olsun. Limonu isteyenler ekşi olsun, ben ekşi ekşi seviyorum diyenler kabuğu ile birlikte kesebilirler. Evet, şu güzel renkliliğe bakın. Müthiş bir palamut balığı tarifi.
ortaya çıkmak üzere kıymetli seyircilerim. Şimdi zeytinyağı vakti. Gel bakalım canım. Ege'nin incisi zeytinyağı ve tereyağını da verdim mi? Verdim. Hemen buraya böyle bir balığı sadece bir çay bardağı su veriyorum. Ekşi, biraz da ekşi olmasını ister misiniz? Kıymetli seyircilerim. Biraz daha ekşi olsun, limonun daha fazla tadı gelsin diyen seyircilerim için ekstradan bir yarım limon daha sıkıyorum. Sizin isteğiniz üzerine. Ve hemen balığımız artık sevgiyle ocağın üzerine geçişini yapıyor. Nasıl oldu? Çok güzel bir tarif ortaya çıktı. Tam zamanı mevsim balığı. Piştikten sonra üzerine doğranmış maydanozunu serpeceğim. Ve ondan sonra bandır bandır ekmekle birlikte palamut. Ne de güzel gider. Bismillahirrahmanirrahim. Sizler için palamut balığı tarifi hazırlıyorum. Şu anda tavayı ocağın üzerine aldım. Kaynamaya başladı. Kapağını açayım isterseniz bir görelim. Pişerken nasıl da güzel. Allah'ım bu nasıl bir koku. Vay. Domatesin, biberin, sarımsağın, defne yaprağın, balığın sebzelerle bütünleşmiş güzel bir kokusu geldi. Kıymetli seyircilerim, İnşallah Oktayüz'de her mevsim ürünleriyle yemekler hazırlamaya devam edecek. Bugünkü tarifimiz palamut balığı. 28 santim çapında bir tavamız full dolmuş durumda. Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 45-50 dakika sürebilir. Patatesine bakacağız, balığına bakacağız, kontrol edeceğiz. Ondan sonra buyurun sofraya diyeceğiz. Tavada palamut balığı pişiyor. Kapağını açayım, görelim şimdi. Kaynamaya başladıktan sonra şu an saatime bakıyorum. Tam 30 dakika geçti. Kontrol edelim şimdi. Patatesler ne durumda? Patates pişmişse diğer balık da pişmiş demektir. Bir 10 dakikası daha var. Balığı da kontrol edeyim. Canım balık hemen hemen pişmiş. Patatesin bir 5 ile 10 dakika arasında pişmeye ihtiyacı var. Ondan sonra üzerine maydanozunu serpip servis vakti diyeceğiz. Güzel böyle bol ekşili ve müthiş lezzetli, aynı zamanda sağlıklı bir balık tarifi. Oktay Selam. Palamut balığımız pişti. Tam 40 dakika oldu süresi. Üzerine şimdi ince doğranmış maydanozunu da serpiyorum. Buyurun sofraya diyoruz. Sevgili seyircilerim, vakit ayırdınız, zaman ayırdınız, beni seyrettiniz. Çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Sizler bana destek oluyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz. Beğeni butonuna basıyorsunuz. Bildirim zilini açıyor, kanalıma abone oluyorsunuz. İnşallah birbirimize faydalı oluyoruzdur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.